Yapay zeka damar cerrahisinde ne zaman Yusuf Kalko'dan daha iyi dikiş atarım diyecek ya da diyecek mi? Yapay zekanın duygusu yok. Yapay zekanın inancı yok. Yapay zekanın hissi yok. Akıllı saatler ve aynı zamanda Bluetooth kulaklıklar kalbe veya damar yapısına zarar veriyor mu hocam? Böyle insanlara deriz ki mümkün olunca bu aletleri az kullanın. Bu insanlar çaresizler, tedavi olamıyorlar. Bu geriye dönüşsüz hasara yol açıyor sinirlerde. Acı, gıcık, sinsi, hain bir ağrı olur. Hocam bunların hiç çaresi yok mu? Var. Evet. Çaresi ne? İlaçsız çözdük nöropatiyi. Bunu hiçbir yerde duyamazsın. 45 yaşından sonra ben halı sahada maç yapmak istiyorum diyen insanın, genç bir insanların ölümlerinin %90'ı kalp krizi değil. Bunların ölümü Hocam yapay zeka damar cerrahisinde ne zaman Yusuf Kalko'dan daha iyi dikiş atarım diyecek ya da diyecek mi? Yakın gelecekte cerrahlara ihtiyaç kalmayacak mı? Net soru. şimdi yakın gelecekte yapay zekanın ameliyat yapmasını beklemiyorum. Yapay zeka şu anda da öyle, gelecekte de öyle olacak. Bir insan yani cerrahın en büyük destekçisi olacak. Yaptığı işi daha net görmesini sağlayacak. Çünkü biraz önce ne anlattım ben sana? Kriz anında ne yapıyoruz? Bir gözümüz kanama yerinde ya da sorun varsa sorunlu bölgede. İkinci gözümüz bir sonraki hamlede ne yapmam lazım? Üçüncü gözümüz ekip ne yapıyor? Ekibi nasıl yönetebilirim? Yapay zeka sana net görüntü alanı verebilir. Yani senin eksiği net görmeni sağlayabilir. İşte ekranda net görürsün. Bak burası hocam dikiş attığın yer. Bak sana netlik veriyorum. Bak buraya gerekiyorsa dikiş at. Bunu verebilir. Ya da görüntülerde bana çok destek olabilir. Görüntülemelerde mesela ben eksik şeyleri atlayabilirim. Sonuçta gözüm yanılsayabilir. Ama yapay zekayı yüklediğin tanıyı sana verebilir. Başka tedavi planlarken yapay zeka yol gösterebilir. Ama yapay zeka bir yol göstermeyebilir. 5 yol gösterir. Sen en uygunu, hasta en uygunu sen seçersin. Çünkü yapay zekanın duygusu yok. Yapay zekanın inancı yok. Yapay zekanın hissi yok. Yani yapay zeka düz bakar her şeye. Robot gibi bakar. Robot hiçbir zaman insanı geçemez. Robot sadece senin başarında destekçin olabilir. İnsansız bir ameliyat asla düşünmüyorum. Yapay zeka bir cerrah olamayacak. Bunu anlamış olduk. Bence olamayacak ama ileride farklı şeyler olur. Android insanlar geliştirirler. Onu bilmiyorum. Yani ileride Yapay ne olacağını insanlar. bakacağız. Evet. Ve yine gündemden düşmeyen popüler önemli bir konu. Akıllı saatler. Hocam akıllı saatlerimizdeki kalp ritmi verileri bizleri gerçekten koruyor mu yoksa toplu bir panik atağı mı sürüklüyor? İkisi de. Yani baktığın zaman kalbin 75-80 atar birden 120 oluyor. Bir Evet. çarpıntı hissediyorsun. Orada da görüyorsun. O zaman yapman gereken hani aman panik olmak falan değil. Baktın geçmiyor. O zaman en yakın sağlık kuruluşuna gidip ya benim bir çarpıntım oldu, bir tuhaflık oldu. İşte kalp yapay şeyde kaydetti. Bakın böyle bir şey var. Belki o senin için de kolaylık olur. Çünkü ambient eğer bunu kaydediyorsa Ediyor. harika bir şey. Niye? Çünkü biz çarpıntısı olan hastalar doktora geldiğinde o anda çarpıntısı yok. Biz deriz ki o anda bir EKG çektirseydin keşke. Ya da o anda bir acile gitseydin hakikaten çarpıntın oldu mu olmadı mı onu bilmiyoruz. Hasta hissetmiş ama belki de yok. O saatin en büyük avantajı bak evet şu dakikada ritmin 135 olmuş hakikaten bir sıkıntı var. Sana bir holter takalım 24 saat bir bekleyelim tekrar olacak mı ona göre önlem alalım. Yani biz teknolojiyi iyi kullanırsak harika bir şey ama ya işte bazen tanı koymaz. Evet o bildirim var zaten, uyarı var. Tanı koymaz. Dolayısıyla tanıyı doktor koyar. En kısa zamanda doktora başvurman gerekiyor. Ama bilgileri doğru ölçüp kaydediyor. Ya en azından dedim ya Evet. bizim en büyük sıkıntımız çarpıntım var diyen hastanın. Mesela gece 2'de çarpıntısı olmuş. Ben onu bilemem ki. Evet. Belki de o anda rüya gördü öyle hissetti. Ama o saat o anda tespit etmiştir ve biz de deriz ki evet o saatte çarpıntın olmuş. Aman bir holterle bunu tam net görelim. Nasıl bir çarpıntı? Ona göre sana tedavi düzenliyor. Yine akıllı saatler ve aynı zamanda Bluetooth kulaklıklar
kalbe veya damar yapısına zarar veriyor mu hocam? Bir kere şöyle söyleyeyim, normal sağlıklı bir insanda direkt etkilediğine dair herhangi bir kanıt yok. Tek şey biyolojik olarak uzun süre bu tür cihazları kullanan insanlarda vücutta ısınma oluyor. Ama bu ısınma sana kalbine zarar verici ölçüde değil. Hani sonuçta belli sınırlar içerisinde. Ancak hocam kalbimde pil var. Hocam kapak ameliyatı oldum. Kalbimde aritmi var. Böyle insanlara deriz ki mümkün olunca bu aletleri az kullan. Ya da mümkün olduğu çünkü potansiyel olarak böyle bir tehlike olabilir. İspatlanmış bir şey yok ama etkilenebilirsin. O yüzden mümkün olduğunca bunlardan mesafeli kullan. Kullan ama mesafeli ol. Yusuf hocam, polinöropati nedir? Bizi bilgilendirir misiniz? Önemini anlayalım. Önce şu bilgiyi vereyim. Bu ülkede yaklaşık tahmini olarak bilinen 10 milyona yakın diyabet hastası var. Evet. 5 milyon diyabet, prediyabet ya da insülin direnci denen hasta var. 2050 yılında toplumun neredeyse %30, %40'ı diyabet hastası. Bakın şu anda diyabet salgın halinde bu ülkeye çöreklenmiş ya da dünya. Avrupa'da birinciyiz biliyor musun? Diyabette şu anda birinciyiz. Peki diyabetin en önemli komplikasyonlarından bir tanesi nedir? Ellerde ve ayaklarda ciddi nöropati. İşte polinöropati dediğimiz şey tek bir ayakta değil, iki ayak, iki elde de olabilir. Peki hocam hayatları boyunca iki diyabet hastasından bir tanesi maalesef polinöropati hastası. İşin acı tarafını söyleyeyim. Buyurun. Bu insanlar çaresizler. Tedavi olamıyorlar. Neden? Bu geriye dönüşsüz hasara yol açıyor sinirlerde. Yüksek şeker sinirleri tahrip ediyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Biz bu insanların akşamları özellikle gece saatlerinde bıçak saplanır, kramp ve ağrıları olur. Acayip ağrılar. Uykudan uyandırır, hastayı bağırtır. Olur, gider. Olur, gider. Hani öyle gangren ağrısı gibi hep ağrı olmaz. Bu daha can sıkıcı. Hiç olmazsa öbüründe hep ağrım vardır. Kendini ona göre adapte edersin. Bunda böyle acı, gıcık, sinsi, hain bir ağrı olur. Peki hocam, nöropatide ne yapmamız lazım? Tamam da yani böyle gider mi bu? Böyle olur mu? Nöropati hastaları öyle zaman olur ki ayaklarını hiç hissetmezler. Ayaklarını yanar, hissetmezler. Ayakkabıları mesela bir yere gittin, uzun bir yolculuğa gittin. Burada. Çorapların içinde ayakta yara olur, koku olur. Eve geldiğinde anlarlar. Tırnak keserler, etini keserler çünkü hissetmezler. Sonra o parmak gangren olur. Ayağın ortasında nasır vardır, nasırı soyarlar. Pat diye oraya mikrop kapar. Diyabetik ayak enfeksiyonu olursun ve uzuv kaybıyla sonuçlanır. Peki bu kadar anlattık. Hocam bunların hiç çaresi yok mu? Var. Ne? Çaresi ne? Çaresi şu. 1. Şeker kontrolü. Acilen şekerini düşürmek zorundasın. Ama hocam ben ilaçlarımı alıyorum. İnsülin de başlandı. 3 kez, 4 kez insülin yapıyorum. Yetmedi dozlarını arttırdım. Yine de şekerim düşmüyor. Şeker hastalığı hep söylüyorum. Tip 2 diyabet. Asla bir hastalık değil. Nedir? Yanlış yaşam tarzı ve yanlış beslenmeden kaynaklı metabolik bir sorun. Sen bunları düzeltmediğin sürece geçmiş olsun. Şekerin düşmez ve sıkıntı yaşarsın. Sana bir en son yapılan bilimsel yayın anlatayım. Buyurun. Hocam bir tane hasta, 2 tane hasta var. Hastanın birinin şekeri, ikisi de şeker hastası. Birine deli gibi insülin, şeker hapları veriliyor, her şey veriliyor. Şekeri düştü. Şekeri atıyorum 3 aylık şekeri 6'larda geziyor ama düştü. O açlık kan şekeri 100 gibi. İkinci adam hiç ilaç kullanmıyor. Bıraktı ilaçları. Ne yaptı? Yürüdü, düzenli beslendi, dengeli beslendi, kendine baktı, kilo verdi. Ona da şekeri 100. Bak ikisi de 100. Kimin damarı tıkanıyor biliyor musun? İlaçla tedavi olanı. Yaşam tarzı bozuk, beslenmesi kötü, hastanın damarı tıkanıyor. Öbür hastanın damarı tıkanmıyor. Dolayısıyla şekerin düşmesi de aslında çözüm değil.
Dolayısıyla sen yaşam tarzını değiştirmezsen, Evet. en önemli şey hareket. Diyabet hastaları, özellikle nöropatide olan insanlar yürüyemediklerini iddia ederler ve yürümezler. Çünkü dengesini sağlayamaz, işte ayağı güçsüzdür, takılır düşer. Hı hı. Halbuki sen baldır kaslarını güçlendirirsen ve yürürsen, mesela hocam normalde babam 10 dakika yürüyemiyor. Kardeşim yürü. Ertesi gün 11 dakika yürü. Öbürsü gün 15 dakika yürü. 20 dakika yürü. Sonra 1 saat yürü. Önce yavaş yürü. Saatte 2 kilometre hızda. O kadar yürürsün. Evet. Gün gelecek 5 kilometre hıza çıkacaksın. Baldır kasların gelişecek. Peki yürümenin faydası ne? Şu damar. Sen yürüdükçe damar endotelinden, intimadan nitrik oksit denen bir hormon, gaz hormon salgılanır. Bu nitrik oksit o kadar önemli bir gaz ki vücuttaki kronik yangıyı ya da kronik iltihabı söndüren itfaiyeci. Başka ne iş yapıyor? Kalori harcatarak sana kilo verdiriyor. Başka ne yapıyor? Kaslarını güçlendiriyor. Başka ne yapıyor? İnsülin direncini geriletiyor. Başka ne yapıyor? Tansiyonu düşürüyor. Peki sen yürüyor musun be kardeşim? Yok hocam hiç yürümem ben. Yürü. Bak şekeri düşürmek için yürümezsen şekerin düşmüyor. Yürümen lazım. Çok belirleyici bir Aşırı yöntem. belirleyici. Evet. 5 dakika yürümek kalp krizinden seni korur. Her gün düzenli mesela yarım saat yürü, yaşam süren uzuyor. Ama televizyona çıkıp bazı arkadaşlar yürüyen salaktır diyor. Yürümek nedir diyor. Eklemleri yıpratıyorsun diyor. Kardeşim biz sana maraton koş demiyoruz ki. Literatür, bak kanıta dayalı tıp, bana göre sana göre diye bir şey yok. Bilimsel çalışmalar diyor ki günlük 8.000 adım atmak demek şeker, tansiyon ve kalp hastalığı için birebir tedavi. Yürümenin faydalarını sağla desem bana, hocam ben yürümeyeyim de bana yürümenin bana getireceği faydaları sağlayan ilaç yazın ya, reçete yazın. 3 yaprak ilaç yazmam lazım sana. 25 tane ilaç yazmam O kadar lazım. etkili ve değerli. Tabii ki ama biz önemsemiyoruz. Peki yürümek için ne gerekli? Ayakların, ayakkabın, sen, düz bir yol. Zor bir şey değil mi? Yani bu dünyada bunu bulman çok zor. Yani bunu yapacaksın. Peki nöropati ironik. hastalarında kaslar güçlendi. İnan şekerin düştü, kilo verdin, ayakların güçlendi, otomatikman nöropatik ağrıların gidiyor. Bak ben sana söyleyeyim. İlaçsız çözdük nöropatiyi. Bunu hiçbir yerde duyamazsınız. Bak nöropati yaşayan insanlara sesleniyorum. Doktor doktor gezip abuk subuk epilepsi ilaçları veriyorlar. Beyni uyuşturuyorlar. Güya ağrılarını dindirsin diye. O kadar ağır ilaçlar veriyorlar ki. Hocam babam ilacı aldı. Sonra ne oldu? Gece acayip halüsinasyon. Dedemi gördü. Rahmetli dedemle konuştu. Sebep? O aldığı ilaçlar hastayı uyuşturuyor. Yok kardeşim sizin buna ihtiyacınız yok. Biraz yürüyeceksiniz, şekerinizi dengeleyeceksiniz, beslenmenizi azaltacaksınız. Bak yeri gelmişken onu da söyleyelim. Buyurun. Diyetisyenlere saygı duyuyorum. Ancak yiyen insan şeker hastalığından kurtulamaz. Sen şeker hastasına 7 öğün, ara öğün, baba öğün, dede öğün yaparsan o hasta asla şekerden kurtulamaz. Günde 5 kere meyve ye, az az ye, meyve ye. Yok kardeşim. Yiyeceği şey belli. Akşam yemeği ya sabah ya öğlen yemeği. Ara öğün yok. 2 öğün. Ara öğün yok. Meyve avucun kadar bir tane meyve. Başka yok. Hatta kilon varsa, şekerin düzensizse tahıldan uzak dur. Tahılı kullanma. Tahılı hayatından çıkar. Makarnayı hayatından çıkar. Pirinç, bulgur, patates, kızartma bunlar hayatından çıkar. Bunları yapan özellikle nöropati hastaları bana dua edecekler. Başka yeni çıkan jenerasyon ilaçlar var artık. Damardan serumla verilen özel ilaçlar var. Sinirlerdeki o iltihabı alıp rahatlatıyor. Tamamen tedavi etmiyor ama semptomlarını tamamen azaltıyor. Ayaklarının canını yerine... Çünkü ayaklar şu anda cansız, ölmüş gibi. Seni hani bu şey gibi düşün. Alzheimer bir deden var. Akşam eve geliyorsun. Sana sadece bakıyor. Sen onu çok seviyorsun çünkü senin deden. İşte dedeciğim diyorsun, sarılıyorsun. Sen kimsin lan diyor. Yüzüne bakıyor. Bacaklar şu anda aynı Alzheimer olmuş gibi seni tanımıyor. Çünkü senin komutlarına uymuyor.
Ya yürü diyorsun, yürüyorsun ama hissetmiyor. Ayaklarını kaldıracaksın, uyuşuk. Takatin yok. Sebep Evet. sinir bağlantıları kopuyor. Acilen onları en azından güçlendirmemiz lazım. Hekim olarak bize düşen nöropatik hastalarda ayak bakımını önereceğiz. Özellikle nasır ya da tırnak kesimini profesyonel ya da gözü gören birisinin yapmasını isteyeceğiz. 3. Şekerin kontrolü, beslenme, yürüyüş. Ve serumla takılan bazı ilaçlar. İşte bu ilaçlar senin nöropatiden kalkanla koruyacak, en azından ilerlemesini durduracak, en azından ayakların kesilmekten kurtulacak. Bu avuç içi kadar meyve dediğiniz bir ölçü mü hocam? Evet. Mesela bir tane elma, bir tane elma avucuna sığar. Bir Avucuna tane küçük sığacak. bir nar Evet. ya da 4 tane çilek. Ama avucunuza sığacak kadar Tabii, meyve herkesin indirirsiniz. avucu kendine göre. Evet. Hocam çok fazla duyuyoruz. Tabii ki artan kalp krizlerini de soracağım size ama spesifik olarak halı saha maçlarında sahada maç yapan gençler arasında özellikle ani ölüm haberleri gerçekten çok üzücü. Biz kalp krizi olduğunu duyuyoruz. Böyle mi gerçekten? Neden arttı bu gençlerin özellikle halı saha maçındaki ölümleri? Şimdi bu tabii çok üzücü. Yani teknik imkanların, sağlıkta erişimin bu kadar kolaylaştığı bir ülkede internet diye daha önce hayatımızda olmayan yapay zeka diye bir şeyler çıktı. Herkes en kötü ihtimal oradan sorup ne olduğunu az çok öğrenmeye başladı, değil mi? Erişim kolaylaştı. Öyle ya da bilgiye erişim kolaylaştı. Peki halı sahada o öyle insanlar niye ölüyorlar? Neden hocam? Çok yazık, çok üzücü. Bir, idmansız birden maça başlıyorlar. Bilinçsizce. Halbuki spor kulüplerine dikkat et. Oyuna girecek herhangi bir futbolcu ya da herhangi bir basketbolcu önce sahanın kenarında ısınma hareketleri yapar. Niye? Kalbi ani koşulara ya da ani tepkilere yavaş yavaş hazırlarlar. Ey kalp, kardeş uyan bak biraz sonra koşacağım diyor. Evet. Kalp kendine geliyor. Sonra sahaya giriyorsun, maç yapıyorsun. Halbuki bizim o göbekli amcalar birden sahaya gidip koşmaya başlıyorlar. İşte bu yanlış. Bir kere 5 dakikada 10 dakikada olsa ısınma hareketleri ya da hafif koşu yapmak zorundalar. Burada yanlış. İkinci yanlış. Bilerek ya da bilmeyerek. Kalp hastası olduğu bilinen ya da bilmeyenler. Kalp damarında plak olduğunu bilenler ya da bilmeyenler. Stenti olanlar, tansiyonu olanlar, şekeri olanlar maalesef düzgün check-up programlarına gitmiyorlar. Buradan Sağlık Bakanlığı'na ve Spor Bakanlığı'na sesleniyorum. Bunun vebali sizin üzerinize. Halı sahada ölümler maalesef ihmal sonucu. Ne yapmak lazım? Halı sahada maç yapan insanların en az 6 ay ya da 1 yıl önce kalp muayeneleri olduğuna dair yazı getirmelerini isteyin. 45 yaşından sonra özellikle. Bak bu çok önemli. 45 yaşından sonra ben halı sahada maç yapmak istiyorum diyen insanın kalp muayenesi olmadan sahaya aldırtmayın. En az 6 aylık muayenesi. En az 6 aylık. Evet. Bak bu çok önemli. Şimdi biz bunu sağlayabiliyor muyuz? Yok. Ama televizyonda haber olunca vah vah genç yaşta 40 yaşında adam öldü. İşte bundan ölüyor. Bizim mesela profesyonel spor yapanlarla ilgili sağlık raporları mutlaka istenir. Evet. Halı sahada bunu getirmeleri lazım. Halı saha deyip geçmeyin. Halı sahada insanlar yemek yiyip, akşam yemeği yiyip, karnı şişirip koşarak gece saatlerinde halı sahada top koşturuyorlar. Evet. Bak ne kadar zararlı, ne kadar kötü. Bu çok üzücü bir durum. İkinci konu. Yine hazır genç ölümlerden bahsederken Ve ani ölüm. genç insanlar 30 yaşında ölüyorlar. 20 yaşında ölüyorlar. Çocuk yaşta ölüyorlar. Evet. Ve bu bizi üzüyor. Yani ben bir hekim olarak çok üzülüyorum. Yazık diyorum. Hastanede mesela genç insanın öldüğü zaman bizim elimiz ayağımız titriyor. Empati yapıyoruz. Kendi evladımız yerine koyuyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Kardeşim, bir kere genç bir insanların ölümlerinin %90'ı kalp krizi değil. Bunların ölümü aritmi. Kalpteki ritim sorunu. Ve maalesef acı bir gerçek söyleyeyim sana. Yani 1000 hastanın 2 ila 5'inde kardiyomiyopati. Ne demek o? Ne demek hocam? Kalp kası
hastalığı, kalınlaşması, doğumsal bunların %40'ı, %50'si. Kardiyomiyopati ve dolayısıyla şu kasların içinden ileti sistemi, sinir sistemi geçer. Kalbi uyaran sinir notları vardır. Evet. Onların telleri vardır. Kalp kasında sıkıntı olduğu zaman aritmiler olur. Mesela bir koşu yaptığın zaman kalp hızlanır, o arada sallanır, mallanır, yığılır kalır. Dikkat et, halı sahada maç yapanlar birden düşüyor hocam. Sebebi kalp şalteri indiriyor. Duruyor. Uyaran bir şey yok. Kalbimiz şu anda kendi kendini uyaran elektrik santrali var. Çalış, çalış, çalış diyor. Birden hop durdu. Çalış diyen biri yok. Dolayısıyla kalbin ondan duruyor. Peki bu insanlara ne önereceğiz? Bu insanların genelde ailelerinde 30-40 yaş öncesi ani ölümler vardır. Hikaye iyi alacaksın. Ya da o hastaya diyorum ki kardeşim erken yaşta sebepsiz ani ölüm ailende varsa 30 yaşına kadar bir kez daha olsa kalp muayenesi ol. Kalbine bir eko yaptır, bir efor testi yaptır, bir kan tahlillerine baktır. Burada esas şeye gelelim. Çocuklar, ah o çocuklarımız, Evet, göz bebeğimiz. Çocuklarımızı ihmal ediyoruz. Bak buradan anne babalara sesleniyorum. Çocuklarınızı ihmal etmeyin. Ne yapalım hocam? Bak genç, küçücük çocuk ileriki dönemde şansı olmayan bir kalp hastası haline gelebilir. Türkiye'de ortalama yılda 15 ila 20 bin kalp anomalisi çocuk doğuyor. Bunların büyük bir bölümü şimdi 3. düzey ultrason, anne karnında ultrasonlarla büyük bölümü tanı konabiliyor. Halen atlanan çocuklar var. Bunlara ne yapmak lazım? Mesela sen kendi çocuğuna 12 yaşına kadar ya da 12 yaşından sonra kolesterol, şeker, insülin direnci, 3 aylık şeker yaptırdın mı? Hayır. Yaptırmamız lazım. Şimdiden tedbir almak zorundayız. Peki çocuğuna bir ekokardiyografi yaptırdın mı? Hayır Kalbinde hocam. delik olabilir, aort damarında başka bir sorun olabilir, işte damarsal bir anomalisi olabilir. Yaptırdın mı? Hayır hocam. Sadece yaptırdım Peki kolesterol. biraz önce kalp kası hastalığı dedim. Evet. Amcalar halı sahada ölüyorlar. 30 yaşında çocuklar kalp krizi denip ölüyor. Bunların büyük bir bölümü, en az yarısı kalp kas hastası. Bu genetik, çocukluktan itibaren var. Çocuklukta o kalp kas kalınlığını görüp yakın takip alırsın çocuğunu. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuğumuz aşırı ateşlenmezse, aşırı öksürmezse, anormal bir rahatsızlığı yoksa asla doktor kontrolüne çocuğunu götürmezsin. Başka, hocam benim çocuğum son zamanlarda tuhaf bir şekilde akranlarıyla yeterli koşamıyor. Baba ben çabuk yoruluyorum diyor. Anne ben yani koşamıyorum, arkadaşlarımla hep geride kalıyorum. Ya da hocam ben bildim bileli bu çocuğa yediremiyorum. Ne kadar da zorlasam yemiyor. Hiçbir şey yemiyor. O kadar zayıf ki kilo da almıyor. Başka hocam benim oğlan o kadar sık enfeksiyon oluyor ki. Yani bir türlü zatüreyi atlatamıyoruz, gribi atlatamıyoruz. Sürekli oluyor. Ne yapsak acaba? Konjenital kalp hastalığı aklınıza gelsin. Mutlaka kalbini muayene ettirin. Bak bunu ihmal etmeyin. İleride bu çocuklar obez olacaklar. İleride bu çocuklar maalesef şeker hastası olacaklar. Bu çocuklara bir kez dahi olsa 12 yaşından sonra kan tahlili yaptırın. İçiniz rahat etsin. Ve buradan ailelere tekrar bir söz. Çocuklarınızı doğru besleyin. Çocuklarınıza hareket imkanı verin. Çocuklarınıza mümkün olunca eski çocukluk oyunlarımızı yaptırın. Sürekli hareketsiz, bir an önce hareketsizlikten konuştum. Bu çocuklar, ya çocuklar okullarda dikkat et, teneffüslerde artık çocuk sesi yok. Herkes keşiğe çekilmiş, tablet bakıyor, bilgisayar bakıyor. Yanlış. Çocuklarımız tekrar eski fabrika ayarlarına dönmeliler. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı bir ara yaptı. İzmir'de örnek bir uygulama yaptı. Geleneksel çocuk oyunlarını yapalım dediler. Bunun devamını bekliyoruz bakandan. Bunu okullara, beden eğitimi derslerinde bütün çocuklar takım oyunları yapamayabilir. Yeteneği olmayabilir. Bu çocuklar saklambaç oynasın, ip atlama oynasın, işte yakan top oynasın, ne bileyim uzun eşek oynasın. Ama bu çocuklar koşsun artık. Bunu Milli Eğitim Bakanı ve Spor Bakanı bu ülkede
kampanya olarak düzenlesinler. Obezite ve şekerle biz ağaç yaşken eğilir lafından ve düsturundan yol açarak çocukluktan itibaren bunu yapalım. Telefonlar bazı okullarda toplatılsa da teneffüste bir yönlendirme olmuyor. Sizin Yok, dediğiniz maalesef, gibi hocam. Maalesef. Bu arada mutlaka kan aldırsınlar dediniz ya, kanda neye baktıracaklar? Bütün ebeveynler şimdi eminim dikkatli dinliyorlar. O yüzden net anlayalım. Kanda neyine Ya baktıracaklar en azından çocuklarını? insülin direnci var mı? 3 aylık şeker, kolesterol. Mesela ailevi hiperlipidemi hastalıkları var. Bunlar çok önemli. Bu çocuklara belki erken yaşta kolesterol ilacı başlamak gerekecek. Çünkü bu çocukların kolesterolleri aşırı yüksek olabilir. Mesela dünyada en erken bypass kaç yaşında yapılmış biliyor musun? Kaç hocam? Bebek. 7 yaşında. 7 yaşında bir çocuğa bypass yapılmış. Sebep ne? Türkiye'de 9 yaşında. Sebep ailevi kolesterol hastalığı. Buradan yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Erken yaşta kalp krizlerinin mesela en son yapılan bir çalışmada bakmışlar 50 yaş altında insanlar kalp krizi geçirmiş. Bunları bir bakalım neleri var neleri eksik. Kolesterol normal insan kalp krizi geçirir mi? Bilemiyorum, geçirmez Hocam herhalde. böyle sorduğuna göre Evet. geçirir herhalde. Geçirir. Hocam Neden? kolesterolü düşük. Geçirdi. Hı. Lipoprotein A denen kötü kolesterolün bir varyantı. Buna ilave bir maddeyle bu lipoprotein A deniyor. Bu daha fazla miktarda damarlarımızı tıkayan, damarlarda elastikiyeti bozan, pıhtılaşmayı arttıran bir madde. Ve sana acı bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu hiçbir ilaçla ya da kolesterol ilacıyla düşmüyor. Hiçbir işte yaşam tarzını değişti. Tabii ki onlar iyi şeyler, beslenmeni düzen. Ama bu öyle bir lanet bir şey ki maalesef herhangi bir şeyle bunu kontrol altına alman çok zor. O yüzden Evet. genç yaşta kalp krizlerine bakmışlar. %50'sinin kolesterol normal aldığı halde lipoprotein A miktarları yüksek çıkmış. Şimdi yeni güzel gelişmeler var bu konuda. Özellikle lipoprotein A'yı düşüren özel ilaçlar şu anda hangarda bekliyor. Geliyor, yakında geliyor. Yavaş yavaş gelmeye başladı. O yüzden genç yaşta yine ailesinde sebepsiz kalp ölümleri olan, kalp krizleri olan, bypass olan, stent olan gençlere tavsiyem lipoprotein A miktarlarına mutlaka baktırsınlar. Bu çok çok önemli. Yani özellikle bunu söyleyip baktırabiliyorlar Evet, spesifik evet, olarak evet, hekimlerine. evet. Lipoprotein A. Lütfen iyi ezberleyelim.